Sen Kimsin bölüm 2. Neden böyle oldu? Bölüm 2'ye hoş geldiniz. Hayatımızın bütün detaylarına Bütün detaylarını değil inşallah. satır satır anlattığımız video serimize devam ediyoruz. En son senin bana attığın maili konuşmuştuk. Gerçekten mi? Evdeydik, evet. Mailden sonra buluştuk mu buluşmadık mı bundan bahsediyorduk. Buluştuk tabii ki de. Evet. O kadar Nerede, nasıl zaman buluştuk sonra. hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Ben Seni hatırlıyorum. almıştım ama o ilk buluşmamız mıydı? İlk buluşmamız. Kendini aldıran adam. Beni kapımın önünden Kapısının almıştın. önünden kendini aldıracak kadar. Kapımın önünden değil de sokağın başından diyelim. İstanbul çünkü çok küçük bir yer olduğu için. Kadıköy'de oturuyor o zaman ve ne okuluydu orası? Kadıköy Anadolu Lisesi. Kadıköy Anadolu Lisesi miydi? Onun sokağına Duru bakan bir yer Tiyatro. vardı, evet. O sokağın köşesinden bana kendini aldırdı arabayla. Sonra da bir yere gittik. Nereye gittik? Sarıyer'e mi gittik? Bir yere gittik ama. Neden öyle bir şey yaptık? Bilmiyorum ki, sen oraları seviyordun. Bu Emirgan'da falan şey vardı. Bir yemekçi bir yer vardı. Orayı çok seviyordun. Sıra oluyordu, bekliyorduk falan. Süt iş. Ha, süt iş. Kahvaltısı iyiydi oranın. Kahvaltısıydı da yani. Hayır, seni Kadıköy'den alıp niye tekrar karşıya geçmişim? Neyse, vardır bir sebebi, bu konu çok önemli değil. Buluştuk mu buluştuk. Senin bu sıra derdin ya, sıraya girmek. Sevmiyorum. İstanbul gibi seçeneğin sınırsız olduğu bir yerde binlerce kişilik sıralara girmek bana mantıklı gelmiyor. Abart, binlerce de ne ya? Ya binlerce, Yok, yüz yüzlerce, milyonlarca. onlar. Yani günün sonunda yiyeceğim bir kahvaltıdır, bir dondurmadır. Bakın ben yıllarca Kadıköy'de oturup asla Kadıköy'deki o meşhur dondurmacının sırasına girmemiş. Dolayısıyla o dondurmayı yememiş biriyim. Kendine gurur duyuyorsun değil mi bu Kesinlikle. konuyla ilgili? Çünkü dondurma günün sonunda yani soğuk, buzlu bir yağ yiyorum yani. Bunun sırasını niye bekleyeceğim? Her dondurma bir değil, bazı dondurmalar daha iyidir yani. Yine de sıra beklemeye değmezler. Hele ki İstanbul gibi metropolde, yani tekrarlıyorum. Küçük Bak, bir şehir yapmam olsa, dediğin okey. her şeyi yaptın Yiğit. Belki bir gün bunu da yaparsın. Artık yaşadıklarından öğren, bir şeyler öğren. Öğrenmeyeceğim. Yapmam dediği ben her böyle şey- güzelim. Her şeyi yaptı, patlıcan bile yiyor bu adam yani. Nereden nereye? Nefret ediyordu. Oraya gittik, ondan sonra da... Evet. Sonra da yavaş yavaş Evet, bir araya gelmiş olduk herhalde. bir araya gelmiş bulunduk. Bir sene sonra da evlendik. Ondan sonra biz evlenince, yani kaç senesinde? 2017 senesinde evlendik. 2017 Mart 35. Evet. 35 diye bir 30 tarih yok. 42. 20. Mart 42'de Mart evlendik. 25. Çok iyi oldu o Ya zaman. Mart 3. ay ya, böyle kafam karıştı. 3, 25, 35 dedim. Allah affetsin. Ondan sonra dedik ki bizim İstanbul'da ne işimiz var? Biz burada ne yapıyoruz? İstanbul bizi yormuştu biraz. Yormuştu biraz işte, trafiği, kalabalığı, işler çok tatmin etmiyordu. Ben özel bir şirkette çalışıyordum. Yine bir hukuk bürosunda avukatlık yapıyordu. Sonra Yiğit'in babası dedi ki, gelin dedi, evlatlarım dedi. Burada İzmit'te dükkan var dedi. İzmit'te dükkan var, gelin Tatlı dedi. dükkanı vardı babamın. Onun başına geçtik bir nevi. Aynen. Ya daha doğrusu başına geçmek için niyetlendik işte. Neyse, dedi ki gelin dükkanların başına geçin. Biz dedi yaşlandık dedi eşiyle ve dedi ki Gezeceğiz. biz gezeceğiz, hayatın keyfini çıkaracağız. Siz de gelin burada rahat rahat kendi işinizi yapın dedi. Bize de güzel geldi yani bu fikir. Tamam o zaman dedik, öyle bir şey yapalım. İzmit'e taşındık. İzmit'e taşındık. Öncesinde evlendik. Sonrasında da İzmit'e taşındık gibi Evet. oldu yani. Evet. Hemen belki bir hafta falan sonra İzmit'e taşındık. Aynen. Bir de evlenme dolayısıyla tazminatlarımızı da aldık. Evet. Sen aldın Ben mı? almadım. Ben aldım. Benim yok öyle bir hakkım ama sağ olsun Ama senin müdürün çok tatlı bir insandı. evet, patronum Patronum. bana o şeyi yaptı. Güzelliği yaptı. Sağ olsun. Hatta düğünümüze gelip takı bile Takı taktı bile adam. taktı adamcağız, Çok sağ tatlıydı ya. Murat Bey'e buradan sevgiler. Selamlar bizi izliyorsa. Zannetmiyorum. İz bırakanlar unutulmaz Murat Bey. Neyse, ondan sonra ama İzmit'te işler hiç de umduğumuz gibi Gitmedi. gitmedi. O arada İstanbul'dayken Fofin dahil oldu. Aa evet, biz Fofin'i evlat edindik. Evet. Kuzucuğum Gazi Osman Paşa'nın bir inşaatında bulmuşlar. Yeni doğum yapmış. Başka kedilerin yavrularını da emziriyor ve gerçekten ölmek üzereymiş. Böyle zayıf, hasta halde bulmuşlar. Ve enfeksiyondan falan ağzındaki bütün dişleri çekmişlerdi. Lanmış İltihap işte. yüzünden.
Ama hayata döndürmüşlerdi. Yani galiba bir gün falan sürmedi bize alışması, değil mi? Evet. Senin diye. bir arkadaşın sayesinde bulduk Evet, onu da. iş yerinde bir arkadaşım böyle kedilerle ilgili çok böyle şeyler yapıyordu. Hem kendisinin 4-5 tane kedisi vardı hem de sahiplendiriyordu. Sokaktan aldık biz Fofin'i. Daha iyi bir şey yapamazdık Sokağın kendimiz için. içinden çektik. Çektik. İstanbul'un şeylerinden, arka sokaklarından, yıkıntılarından çıkardık, aldık Fofin'i. İlk ismini hatırlıyor musun onların verdiği isim? Akide. Akide koymuşlar. Evet, ilk karnesinde Akide yazıyordu. Gerçekten şeker bu arada yani. Zaten paylaşıyorum Instagram'da falan da. Bu arada Instagram'ı bilmiyorsanız Jade on the way. Şurada bir yere yazarız. İstiyorsanız oradan da takip edebilirsiniz. Yemek tarifleri falan paylaşıyorum. Fofin'i orada bol bol paylaşıyorum. Günlük hayatı paylaşıyorsun. Günlük hayat, aynen. Gezdiğimiz yerler. Aynen. Fofin'i sahiplendik. Sonra da üçümüz birden İzmit'e taşındık. Bilemezdik ki bu taşınmalarımızın İlkiymiş. Birçok taşınmamızın. Birçok taşınmamızın. Sadece ilkiymiş. O göçmen genlerimiz bizi demek ki alttan alta dürtüyormuş. Diyormuş ki taşının da taşının. Evet. 30'ların da başındaydık. 30-31 yaşındaydık değil mi? Evet, taşınmaya çok müsait bir yaş mı ne? Ha yani daha kolaydı. Ne bileyim Evet. şimdi mesela daha zor. Belki çok taşındığımız için de. Bilmiyorum. Yani öyle bir şey oldu ki artık kafamda tahliye planı gibi bir plan var yani. Taşınırsak ne yapmak gerekiyorlar. Devam Orası mı? hep böyle kafada yeri Açık. var yani. Dediğimiz gibi, beklediğimiz gibi olmadı yani İzmit macerası. Çünkü biz böyle hani kendi işiniz gibi olurdan biraz Evet, daha bağımlı. Daha, asgari maaşa çalışan asgari bir maaşa avukat, çalışan, evet. bir ekonomiste dönüştük yani. Daha mesleki tatmini olan bir iş yapıyordun. Evet, daha mesleki tatmini olan bir iş yapıyordum. Yani o da kötü değil, esnaflık da kötü değil bence. Eğlenceli bir iş kesinlikle. Ya ama kendi işimiz gibi Ama olsaydı kendi işin eğlenceliydi. gibi olsa, evet, daha kontrol sende olsa daha Ya resmen eğlenceli olabilir. Biz bayağı çalışandık. çalışandık ve böyle sigortamız bile yoktu. Çok saçma bir hayatın içine girdik böyle. Sağlık sigortamız yok, hastaneye gidemiyoruz, maaşımız inanılmaz düşük evet. falan. Yani o hani Yiğit'in babası da pek işleri bırakmak istemedi. O gezme hayali ona, yani bilmiyorum, bırakıp gitme de ona galiba biraz korkutucu geldi herhalde. Onca Olabilir. sene çalıştıktan yapmak sonra. istemedi. Kontrolü elinden bırakmak istemedi. Birçok Türk ailesi gibi. Ondan sonra da Yiğit bir hukuk ofisi açtı. Evet, bir hukuk bürosu açtım kendime. Orada da işte genelde baronun atadığı davalarla uğraştığım bir süreç oldu. Ama biz yavaş yavaş İzmit'i kafamızdan çıkarmaya başladık o dönemde. Ya küçük yer hayatımıza çok karışma hakkı buluyordu herkes. Akraba bile değil. Mesela tanıdığımız birisinin arkadaşı olması sebebiyle hayatımıza karışabileceğine inanan, hayatta hiçbir vasfı olmamış, bir taş üstüne taş koymamış insanların bize akıl verdiği bir döneme girdik yani. Ve biz bundan çok rahatsız olduk. Yani siz de ne yapıyorsunuz ki falan gibi bir Siz de noktaya ya da ne yaptınız ki ne gibi yaptınız bir ki değil mi? noktaya Evet, öyle bir şey. gelin. İşte. Yani bunu söyleyen adam da görseniz üzülürsünüz durumuna yani. Bunlar böyle üst üste birikti, işte o toplum baskısı gibi, işte küçük şehirde yaşamanın, herkesin her şeyden haberdar ve herkesin her konuda fikir sahibi olmasının eziyetleri biraz böyle üst üste gelmeye başladı. İkimiz de 15 senedir ya yalnız yaşıyoruz ya ev arkadaşlarıyla yaşıyoruz. Biraz böyle o bağımsızlık, o özgürlük hali bizi esir almış. Bence gerçekten. en önemlisi maddi bağımsızlık. Ya ben Dolayısıyla- üniversiteden mezun olduğum andan itibaren maddi özgürlüğümü elime almıştım. Ve tekrar sanki böyle geri dönüyormuşum Evet, gibi evet. hissettim. Ve korkunç bir şey bu yani. İşte üstüne de bunlar gelince dedik galiba biz burada duramayacak gibiyiz. Yapamayacağız. İlk baş böyle bir düşündük, İstanbul'a mı gitsek, tekrar ne bileyim İzmir'e mi dönsek falan gibi geyikler de döndü ama. İş aramaya başladık işte farklı yerlerde. İzmit'te başvurmaya başladım. Farklı şehirlerde başvurmaya başladım. Yiğit bir yandan avukatlık yapıyor bürosunda ama sadece CMK davaların geliyordu. Yaban olduk biz orada ya. Yaban romanı vardır ya, biz o yaban olduk. Şey vardır hatta, tıraş olur adam, köylüler dedikodusunu yapar bu kime tıraş oluyor diye. Yani insan gibi yaşamaya çalışıyorsun. İnsan gibi yaşadığın için birileri rahatsız oluyor gibi bir durumu. Şimdi İzmit yani İstanbul'un dibinde bir şehir bu. Aynen öyle. Bizim şey vardır ya toplumda, kendisi çıkamayacağı bir noktada birini görürse onu aşağı çekmek ister. Evet, biraz öyle gibiydi. Öyle zaten bir şeydi hani, yani. İşte o şey, sen ne yaptın ki o zaten aynen. yani. Sen hayata dair ne biliyorsun Ne ki biliyorsun diyor ki? adam ama yani mahallesinden çıkmamış falan hayatı boyunca böyle Mesela. bir adamdan bahsediyor. En sonunda ben dedim ki bu iş Türkiye'de olmuyor. Çünkü yani ben hayatım o zamana kadar, daha sonra da araya birisini sokarken hiç iş bulmadım. Hep böyle bayağı normal başvurup hep işe girdim o noktaya kadar. Ama yani başvurdum, hiçbir yerden dönüş almıyorum. Yiğit'in annesi çok böyle yardımcı olmaya çalıştı, işte aracı bulmaya çalıştı falan. Aracıyla da olacak bir şey değil yani.
Evet, olmadı da zaten. Olmuyordu zaten ve iğrenç bir şey o yani birinden böyle bir şey istemek. Yani senin yetkinliklerin yetmiyormuş gibi bir insan birini tanıyor diye ondan rica ediyorsun falan, böyle abuk subuk bir şey. Açıkçası Eğilip bükülüyorsun böyle. hiç gerek yok. Evet. İğrenç bir şey yani. İğreniyorsun sonra da yani Evet. yaptığı şeyden. Bir de ben babamdan da öyle bir şey görmedim. Benim babam devlet memuruydu ve bize hiç böyle bir şey öğretmedi yani. Çok da böyle iyi bir yerdeydi memuriyeti. İstese bize çok güzel kapılar açtırabilirdi. Tabii. Bunu hiçbir zaman kullanmadı ve bu bence iğrenç bir şey. O zaman ben niye okudum, sen niye okudun? Biz Aynen bu kadar öyle. emeği niye verdik yani? Birilerine önünde eğilip büküleceksek. Ve sonunda ne yaptık? Gittik. Ben yurt Sen- dışında evet. iş aramaya başladım. Sonra şu anda da hali hazırda çalışmakta olduğum şirket sana bir mülakat attı. Online görüş. Sonra son görüşmeyi de onlar çağırmamasına rağmen gidip Evet. Slovakya'da bizzat yaptım. Bir de Slovakya'da görmüş oldum bahaneyle yani. Ya riske atmak istemedim. O noktada o kadar çaresiz hissediyordum ki kendimi. Maddi olarak sıkıntıdayız. Çevremizden devamlı bir baskı yiyoruz. Ülkenin durumu da gittikçe kötüye gidiyor. Her şey kötüye gidiyordu ve benim o işi almam gerekiyordu. Ve bunu riske atmak istemedim. Bayağı cebimden parasını ödedim. Evet. Gittim Slovakya'ya. Oraya da direkt uçuş yok. Viyana'ya uçuyorsunuz. Viyana'dan Bratislava'ya otobüste gidiyorsunuz. Hem de dedim bir şehri göreyim. Ben çünkü bu işe başvurduğumda Bratislava'yı hayatımda ilk defa duymuştum. Daha önceden duymamıştım. Benim kötüdür öyle Gitmeyi bırak. Evet. işlerim. Şehir, ülke, bayrak Allah'tan işleri vizem kötüdür. vizem vardı da yani Vizem bir de vardı, onunla uğraşmadım. İşten, önceki işimden dolayı vizem vardı. Ve orada 4-5 saatlik bir görüşmenin sonunda işe alındım. Teklifi İşler de aldık. değişti. Esas. Evet. Sonra ne oldu? Evet doğru. Onu da sen anlat. Hep ben mi anlatacağım? Teklifi aldı Ceyda. Oturduk düşündük, şimdi Slovakya'da şöyle, ilk gidiyorsunuz Ceyda'ya kontrat veriyorlar, vize veriyorlar. Bana da aile birleşiminden vize veriyorlar. Ama ilk 6 ay saçma bir şekilde diyorlar ki sen çalışamazsın kardeşim. Neden olduğu belirsiz. Seni bir hani böyle bir entegrasyon kursuna da göndermiyor. Slovakya ile ilgili bir bilgi de vermiyor, bir eğitim vermiyor. Doğrudan diyor ki sen 6 ay çalışamazsın, sonra çalışabilirsin. Halbuki 6 ay beni çalıştır, benim vergimi al yani. Niye böyle bir gerizekalılık yapıyorsun? 6 ay çalışmayacağımızı bildiğimiz için Ceyda'ya ilk teklif edilen maaşı biz beğenmedik. Daha doğrusu az bulduk. Yapamayız biz bununla diye düşündük. Biraz da o dönem aileler de gitmemizi çok istemiyordu. Baskı yapıyordu yani, işiniz var falan gibisinden. Biraz kafamıza fazla girdiler işte orada. Sen işsizsin, öbürünün işi var, dertlenirsiniz falan diye. Paranın ağzından ziyade biz bu yüzden reddettik. Evet, biz reddettik ilk teklifi. Sonra da oturduk böyle karalar bağladık. Biz ne yaptık diye. Evet. Eve böyle bir ölüm sessizliği çöktü. Bir 4-5 gün falan Ki böyle. zaten çok yüksek bir enerji de yoktu evde. Yoktu. O dönem. Evet yani düşünsenize bütün şeylerimizi kaybetmişiz. Elimizdeki bütün güçlerimizi, özgürlüğümüzü bize kazandıran bütün güçlerimizi kaybetmişiz. Bir tane fırsat çıkmış yurt dışına. Ve onda elimizin tersiyle itmişiz. Neden? İşte ailemizden birisi bize çok baskı yaptı ve bizim gözümüzü çok korkuttu diye. Şunu hiç unutmuyorum. Sen çalışacaksın, Yiğit çalışmayacak. Bu sizin aranızı bozar, aile dengenizi bozar gibi bir yorum. Ki sonradan öğrendik, arkadaşlarımız da aşağı yukarı böyle şeyler konuşmuşlar kendi aralarında. Evet, Hani onlar gidince... onlar gidince hemen geri dönerler, başaramazlar. Ayrılırlar, Orada başaramazlar. yapamazlar. Neler Böyle duyduk. şeyler duyduk sonra. İnsanlar böyle şeylerin duyulmayacağını zannediyor. Garip. Neyse öğrenmiş oldunuz. Duyduk. Biliyoruz yani ne dediğinizi. Neyse ondan sonra bir 4-5 gün geçti falan. Bir mail geldi. Şükürler Şirket- olsun ki. Aynı şirketten. Ve de biz onlara tabii anamız izin vermiyor diyemedik. Dedim ki ben ya bu para, biz 2 kişiyiz, bu parayla geçinemeyeceğiz gibi gözüküyor. Çok teşekkür ederiz bu fırsat için ama kabul edemeyeceğim gibi bir şey yazmıştım. Maaşı yükseltmişler. Maaşı yükseltmişler. Demişler ki işte bu kadara yükseltiyoruz. Gelir misiniz? Düşürseler de giderdik büyük ihtimalle. Düşürseler bile giderdik. Derdik ki ya tamam, hemen kabul ettik hemen. Yani bu şey gibi bir şeydi. Hani resmen sınandık biz orada. İlk teklifi kabul etseydik bu kadar itiraza rağmen, ondan sonra da kötü bir şeyler yaşadığımız zaman, zorlukları oldu tabii ki, derdik ki ya belki de gelmemiz gerekiyordu. Evet. Ama o 4-5 gün bize Çok gerçekleri yüzümüze vurdu. vurdu yani, gitmemenin ne demek Milisaniyeler olduğunu içinde anlattı. kabul ettik zaten. Evet. Hiç yani böyle Hemen cevap konunun verdim. üzerine tartışalım, İşte bir yatalım kalkalım sabah konuşalım falan gibi bir şey olmadı yani. Maili gördük. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Hemen Hadi ne cevap yapacağız? verdik. Şimdi ne yapacağız? Belge mi toplayacağız? Ne yapacağız? Aynen. Bunu konuşmaya başladık hızlıca. Sonra da Toplama. evrak toplama süreçleri Vize falan başvuru başladı. süreçleri, ki bunlar bilmiyorum her Doğu bloğu ülkesinde böyle ama çok eziyetliydi. Slovaklarla bürokratik işlemler yapmak. Yani bir de ben işte bütün mesleki kariyeri boyunca o dönem bürokrasiyle içli dışlı yaşamış biri olarak biraz bildiğimi düşünüyordum. Bu seviyeyi görmemiştim yani. Bir evrak geliyor, evliyiz, soyadlarımız aynı. Ceyda'nın soyadı doğru, benim soyadım adımda yazıyor, adım soyadımın yerinde yazıyor.
Hadi bu evrağı geri gönderiyorsun. Bir daha geliyor 1 ay. Bu başvuru süreci bizim 9 ay sürdü. Yani kıytırık bir vize gelecek. Ben senin ülkene geleceğim. Bu kadar basit bir şey. Bir şey bu ya. söyleyeceğim. Slovakya bizden genç değil mi? Tabii Slovakya bizden Ne genç. bürokrasisi yani. Yani bazı 89'da ülkelerde kurulu mu? oturuyor da bizden Slovakya. genç bir ülke. Benden genç bir ülke kesin. Yok, bir sistemleri yok. Yabancılara tabii ki çok yabancılar. Ülkede yabancı yok. Artık bayağı Türk var orada da biz Evet, gittiğimizde o kadar 1000 yoktu. kişi yoktu yani bütün Slovakya'da. Seçimde sandık açmamışlardı mesela. Viyana'ya gitmişti Viyana'ya gitmiştim insanlar. evet oy kullanmaya. Evet. Ve bir sene mi sürdü? 9 ay 9 mı ay sürdü? sürdü aşağı. Ve o dönemde biliyor musunuz biz vizeye, oranın oturum vizesine başvurmak için adres göstermemiz gerekiyor Slovakya'da. Saçmalığa bakın. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Türkiye'de yaşarken Slovakya'dan ev tuttuk. O dönem evi ilk tuttuğumuzda Görmeden Euro bilmeden. 4 liraydı, hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Maalesef hatırlıyorum. Sonra bir anda 8 liraya yükseldi. Biz zaten 3 kuruş para kazanıyoruz. Başvurumuzu yaptık. İnşallah fark etmezler diyerek kontratı iptal ettik. Çünkü hani başvuru yaparken ev sahibinden bir yazı almıştık burada yaşıyorlar diye. Dedik herhalde bu geçerlidir artık. Tabii Ev sahibini aydan aya arayıp, euro bazlı bir para ödeyecek durumda değildik. ya. evet, ev sahibini de arayıp ya kusura bakmayın burada Türk lirası, euro çok fena oldu. Adam da halimize acıdı, tamam dedi o zaman. Zaten ev bomboş duruyor, bir sıkıntı yok. Tabii boş eve de kira aldı mis gibi. Daha ne Aynen olacak? öyle. Sonra da çeşitli yanlış belgelerin gidip gelmesi, çeşitli aksiliklerin Uyuşukluklar. sonucunda, uyuşukluklar sonucunda Slovakya'ya yola çıktık. O günü hala unutmuyorum ya. 4 tane valiz, Bir tane kedi. Oturduk ki. böyle. Fofi'nin- Kutuya sığamadığı hali hatırlıyor musun? İlk bir havayolu şirketinden gideceğimiz havayolu şirketinden her uçakta bir tane hayvana müsaade ediyor. O kutunun da belli boyutları var. Fofin de biraz Fofin yani, yağlı bir fof. kedi yani. Değil, kedi böyle fofur yani. O- Derileri sarkık. Onların benim o kızımın. şey kutusuna sığmadı yani belirttikleri ölçüdeki kutuya. Yani sığdı da hayvan böyle tepeleme sığdı yani. Böyle duruyor. Allah'tan Pegasus'un kabin amiri hanımefendi. Kendi kedileri de varmış ve hani çok üzülüyormuş evde onlarla ilgilenemediği için, devamlı seyahatte olduğu için. Beni en öne aldı. Hatta Yiğit'e de teklif etti. Yiğit yok dedi, şimdi kimsenin hakkını yemeyeyim. Ben durayım, ben zaten normal yolcuyum. Böyle de tatlı bir insandır kocacığım. Ondan sonra ben öne geçtim. Sonra dedi ki kutuda durmasın, yazık, kucağına alabilirsin. Kucağıma aldım. Bu arada Fofin inanılmaz, tabii ki anlattık size, hani travmatik bir kedi. Herhangi bir şekilde onu dışarı çıkardığımızda motorlu bir araç, Süpürgesi, elektrik süpürgesi bile televizyon duysa kumandası, deliriyor. herhangi bir elektronik malzemeden nefret eden bir hayvan. hayvana uyuşturucu aldık yani veterinerden. Başka türlü dışarı çıkaramıyoruz. Ya o uyuşturucuya nasıl direndi biliyor musunuz? Yani ata versen uyur. Böyle gözleri yarım açık böyle sallana o kafasını. Çantasının delikleri vardı. Oraları vura burnunu yara Yara etti yani. Çok inatçı ya, çok inatçı. Çok da korkuyordu. O yüzden dedi ki hostes kucağınıza alın, hani rahat etsin falan. Öyle popur gittik. Bundan sonrasını sonraki videoda anlatalım mı? Anlatalım yani Slovakya'ya dair. Slovakya'da neler oldu? İlk giriş. Girişimiz, Slovakya'da yaşadıklarımız, iyisiyle kötüsüyle anlatalım. Ondan sonra da Almanya'ya geçelim. Benim için şey çok acayipti mesela Slovakya'ya gitmekte. Onu da söyleyeyim öyle kapatayım. Hiç daha önce görmemiştim Slovakya'yı. Ceyda gidip görmüştü. Birkaç günde olsa. İş görüşmesi Evet, için. görmediğim bir ülkeye Hiç görmediğim taşındı. bir ülkeye uçaktan inip işte bir araba kiralamıştık çok valizimiz var diye. Gittik ve merhaba ben burada yaşayacağım bugün ilk günüm şeklinde tuhaf bir giriş olmuştu benim Evet için ya. yani. O Tamam. zaman bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Sonraki videolardan haberdar olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Yorum Yorum ve olarak like tabii ki sorularınızı gönderebilirsiniz. Slovakya'daki hayat, İzmit'teki hayat, İstanbul'daki hayat, çalışma hayatı, okul hayatı, bunların hepsine artık hakimsiniz yavaş yavaş. Evet. Aklınıza takılan bir şey olursa sorun. Önümüzdeki videolarda cevaplarız, yorum altlarında cevaplarız. Hiç affetmeyiz. Bir de bir önceki video gerçekten çok güzel tepkiler aldı. Yani yorumlarınız falan çok tatlıydı. O da biraz motive etti bizi yani. Evet, teşekkür O ederiz. zaman dedik biz bunu çekmeye devam edelim. Bir Teşekkür sonraki ederiz. videoda Sonraki videoda görüşmek üzere. görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.